Herkese selamlar. Bugün elmalı turta tarifini paylaşacağım. Altı üstü çıtır çıtır, içerisi yumuşacık, tarçınıyla, ceviziyle harika, lezzetli bir elmalı turta tarifi. Şimdi malzemelerine geçelim. Öncelikle 4 adet elmayı 4 eşit parçaya bölerek rendeleyelim. Kabuk kısmı incecik kalacak şekilde güzelce rendeleyelim. Rendeledikten sonra tavayı ocağa alalım ve üzerine bir çay bardağı yaklaşık 125 milim ölçüsündeki çay bardağıyla toz şeker koyarak iyice pişirelim. Bu aşamada elmalar suyunu salacaktır. Suyunu çekene kadar pişirmeye devam edelim. İyice suyunu çektikten sonra üzerine bir çay kaşığı tarçın ekleyelim ve karıştıralım. Daha sonra ocağın altını kapatalım. Ocağın altını kapatmaya yakın tarçını atalım. Çok fazla pişirmeyelim çünkü acılaşacaktır. Daha sonra üzerine bir çay bardağı dövülmüş ceviz ekleyelim. Toz haline getirmeyelim cevizi. İçerisinde parça parça kalırsa daha lezzetli olacaktır. İyice karıştırdıktan sonra elmalı harcı soğumaya bırakarak hamurunu hazırlamaya başlayalım. Hamuru için oda sıcaklığındaki 100 gram tereyağını uygun bir kaba alalım. Üzerine bir çay bardağı 125 milim pudra şekeri ekleyerek iyice karıştıralım. Macun kıvamına gelene kadar güzelce karıştıralım. Ve daha sonra üzerine bir adet yumurtayı ekleyelim. Onu da karıştıralım. Bir çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sirke, elma ya da üzüm sirkesi fark etmez. Ekleyerek güzelce karıştıralım. Çay bardağımın ölçüsü 125 milim. Sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra 3,5 su bardağı elenmiş unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyerek karıştıralım. 1 çay kaşığı tepeleme kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 3 yemek kaşığı nişasta ekleyerek hamuru karıştırmaya devam edelim. Nişasta buğday ya da mısır nişastası fark etmez. Elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar ekleyebilirsiniz. Ben 3,5 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayacak bir kıvama geldikten sonra artık elimizle yoğurabiliriz. Buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videolarımı sevdiklerinize paylaşabilirsiniz. Paylaştığım videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Ve beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamur ele yapışmayacak kadar yumuşacık, çok güzel bir kıvamı oldu. Hamurun 1/3'ini ayırıyoruz. 3'e böldüğünüz ve bir parçasını aldığınızı düşünün. 1/3'lik kısmını bir poşete koyarak derin dondurucuya koyuyoruz. Diğer hamuru tepsiye yayıp harcını koyana kadar derin dondurucuda sertleşsin. Yaklaşık 10-15 dakika kadar bekleyecek. Önceden içerisine yağlı kağıt koyduğum kek kalıbının dışarıdaki taşan kısımlarını kestim, yağlı kağıtlarını. İç kısımlarına da tereyağı sürdüm ve dolapta bekletmiştim, buzdolabında. Benim kek kalıbım 27 cm çapında. Sizlerde 30 cm çapında bir kek kalıbı varsa o da olur. Parça parça hamuru alarak tabanına yayalım. Kalıbın duvar kısımlarına doğru yaklaşık 1 cm çıkıntı olacak şekilde hamuru yükseltelim. Ve çay bardağının altıyla hamuru düzleyelim. Bu tarifle yaptığınızda kesinlikle yiyen herkes sizden tarifini isteyecek. Hatta bu hamurla elmalı kurabiyeler de yapabilirsiniz. Onlar da şahane oluyor. Elmalı kurabiyelerinizi pudra şekeri serpmeden derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Daha sonra
Kullanacağınız zaman önceden çıkartıp çözülmesini bekleyip daha sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. İyice düzledikten sonra bakın kenarlarından yaklaşık 1 santimetre yükselttim. Şimdi içerisine harcı yayabiliriz. Bütün harcı içine koyarak spatula ile ya da elimizle düzeltelim. İçi de harika oldu. Cevizler parça parça olduğu için ağza kıtır kıtır geliyor ve çok lezzetli oluyor. Elimizle her yere güzelce yaydıktan sonra spatula ile de en son şöyle bir düzeltelim. Derin dondurucudan çıkardığımız hamuru şimdi üzerine rendeleyebiliriz. Bu şekilde çok güzel bir görüntüsü oluyor. Sanki üzeri için çok fazla uğraşmışsınız gibi bir görüntü oluyor ama gördüğünüz gibi sadece rendeleyerek çok güzel bir görüntü elde edebiliyoruz. Boş kalan kısımlarına da güzelce rendeleyelim. Rendeleme kısmı bitti. Şimdi çok fazla rendelediğimiz yerlerden alarak elmalı harcın göründüğü yerlere doğru hamuru götürelim. Çok şahane bir görüntüsü oldu. 180 derece alt üst ayarda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık yarım saat 35 dakika arası kontrollü bir şekilde pişirelim. Benim fırınımda 30 dakikada pişti. Fırından çıkaralım. 15 dakika sıcağının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra halkasını çıkararak servis tabağına alıp üzerine pudra şekeri serpelim. Artık servise geçebiliriz. İstediğiniz büyüklükte, istediğiniz şekillerde dilimleyebilirsiniz. Altı üstü kıtır kıtır, içerisi yumuşacık, tarçınıyla, ceviziyle ve görüntüsüyle harika elmalı turtamız artık servise hazır. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Ellerinize sağlık diyorum. Yiyenlere şimdiden afiyet şifa olsun. İlk parçayı kızımın ağzına veriyorum. Bakın iç yumuşacık, altı üstü kıtır kıtır çok güzel pişmiş. Şahane bir elmalı turta tarifi. Kızım çok beğendi. Ben de çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Asla pişman olmayacaksınız. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Tariflerimde kalın.